Biz geldik. Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la huzurlarınızdayız. Arzu, hoş geldin yayınıma canım. Hoş bulduk. İyi akşamlar sana ve herkese. İyi akşamlar herkese. Bizi Türkiye'den ve yurt dışından izleyen tüm magazin severler. Hepinize ayrı ayrı merhaba diyoruz ve yine gündemimiz dop dolu. Kimler bizimle bu akşam? Banu Kabaş her zaman olduğu gibi yine burada. Banu, moderatör yapalım mı seni Banu? Evet olsun. Banu ve Arzu da olsun diyor. Diğer moderatör arkadaşlar da var ama görüyorsun sen de Banu, bazen Ümran'ın işi çıkıyor, bazen Caner'in işi çıkıyor. Hesabı yalnız bırakmamak lazım. Caner burada. Caner hoş geldin. Nasılsın Caner Caner? Galatasaray'ın üst üste şampiyonluk, gol sevincinden sonra bir Fenerbahçeli olarak moderatörlük yapabileceğine pek inanmıyorum. Morali yerle yeksandır. Caner'e takılıyor Arzu. Caner koyu bir Fenerbahçeli. Caner baban nasıl oldu? Baban hastaydı, yoğun Geçmiş olsun. bakımdaydı. Baban nasıl oldu Caner? Umarım iyi haberler verirsin. İnşallah. Caner iyi değilim diyor, iyi değilim diyor. Babandan haber var mı Caner? Caner'in babası, moderatörüm Caner'in babası zatürreden yoğun bakımda arkadaşlar. Entübe edildi diyor. Durumu kritik Çok diyor. geçmiş olsun, şifa olsun, şifa dilerim. Allah şifa versin Caner. Allah inşallah baban iyileşecek. İnşallah Allah'tan ümit kesilmez Caner. Amin İyi inşallah. düşünelim, güzel düşünelim Caner. Evet, Caner dün sen önermiştin. Notlar arasında, mesajlar arasında kayboldu daha sonra ve bizim yayın akışından da dönemedim sana. Döndüğümde de sen gitmiştin, çıkmıştın. Banu'nun moderatör olmasını, Banu'dan da bir okey alıp tekrar Banu ben de Fenerbahçeliyim Arzu abla diyor. Peki Banu Fenerler sardı dört tarafımızı. olsun. Ama ikimiz de Galatasaraylıyız. Evet, biz de Galatasaraylıyız. Banu, seni de moderatör yapacağım istiyorsan, arzu ediyorsan sen de. Evet, Caner diyor ki dilediğin kadar moderatör yapabiliyorsun. Sayı fazla olursa yalnız kalmazsın diyor. Banu'nun da okeyini alalım. Ondan sonra Banu'yu da yapalım moderatör. Peki Banu sen biz yayına başlayalım. Sen evet dediğin zaman buradan gerekli işlemi yaparız. Banu cevap versene diyor. Peki. İrem Derici dün konuşmuştuk gerçi ama İrem Derici ile ilgili senin de fikirlerin olduğuna inanıyorum. Ben çok şaşırdım. Sen de mutlaka şaşırmışsındır. Nişan yüzüklerini yeni takmıştı İrem Derici sevgilisiyle ve dün sosyal medyadan yüzükleri attılar. Daha doğrusu İrem Derici attı yüzüğü. Adamdan bir cevap yok, bir dönüş yapmadı ve bugün de dünkü hemen kısaca okuyayım dün yazdığını. Belki konudan habersiz olan izleyenlerimiz vardır. Diyor ki İrem Derici yani kendini kastederek elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl çok aşık. Sadakatli nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak. Ağzının içine bakarken o zavallı sizin. Ay bu da Demet Akalın gibi kuruyor cümleleri. Şok değil tabii ki, yeni bir tecrübe de değil ama üf ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini çaktırmasa da çok sever. İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin. Of adamı terk ettim desene ya 2 satır. İki Vallahi öyle olmuyor Bilal'cim. Biz olmuyor mu? kadınlar böyle bir var olan her şeyi bir çıkartmak, bir kusmak istiyoruz. Öyle 2 satırla terk ettim yok. Hayır. Az bile söylemiş yani. Ben bayıldım cümlelerine. Ciddi mi Çok da söylüyorsun? haklı. Evet çok Ciddi mi haklı söylüyorsun? yani.
Sen İrem gerçekten hani segment olarak çok yüksekte İrem Derici. Derler ya davul bile dengi dengine. Evet. Sen İrem Derici ile birliktesin. Seversin. İnsanlar sever, sevmez, beğenir, beğenmez göreceli ama biz beğeniyoruz. İrem Derici'ye yamuk yapıyorsun. Az bile yazmış yani. Çok iyi. Ben bugün bir de onun Instagram'da profil fotoğrafını gördüm İrem Derici. Bir tane birini koymuş ama çok komik. Ne olur herkes baksın. Hıncını alamıyor kadın belli yani. Hani bir şey olmuş. Hıncını alamıyor yani. Çok komik bir kız. Ben de sende gördüm. Senin storylerinde gezerken gördüm. 5 dakika magazin Arzu Altıntaş'ın sayfasını, Instagram sayfasını takip etmeyen kalmasın lütfen. Çok güzel haberler veriyor. Storylerine de bakın. Storylerinde göreceksiniz İrem Derici'nin bu yaptığı ilginç değişikliği profilindeki. Herhalde aklın kafasını dağıtıyor değil mi? Böyle yaparak. Ya sinirini alıyor. Biz kadınlar öyleyiz. Ben de öyle. Kanırtana kadar bir sinirimi alırım. Sonra da dönüp giderim. Hiç bir daha dönüp bile bakmam ama o şeyi sinir kısmında ağzıma geleni sayarım yani. O da aynısını yapmış. Kim bilir ne duydu ne yaşadı yani. Bence az bile yapıyor. Ya ne duydu, ne yaşadı derken yani ihanete mi uğradı demek istiyorsun? Öyle bir şey Biraz mi öyle olabilir? duruyor mesajlar. Neden bu adam cevap vermiyor? Neden bu 2 gündür bir şey söylemiyor? Yani bu Adamların tarzı öyle çünkü adamlar yaparlar, evet, köşeye çekilirler, kadının sakinleşmesini beklerler. Orada işte 2 çiçek bir böcek, kadın sakinleşince tekrar geri dönerim taktiği bu ama İrem ay, asla geri vites yapmaz, dönmez. ay, Melih Kunukçu'dan bir açıklama bekliyoruz. O da Ay sevilen ben bir beklemiyorum valla. ya neden beklemiyorsun? O da çok yani bakma öyle sevilen bir insan, iyi bir dansçı, iyi bir DJ, İrem Derici ile daha da tanındı, daha da parladı. Yani kaşesi de yükselmiş. İrem Derici ile 1,5 senedir takılıyor. İnsanlar daha iyi tanıyorlar. Faydaları olmuş işte İrem Derici'nin. Peki İrem Derici sayesinde, İrem Derici nedeniyle kayıpları da olmuş mudur sence Melih Hiç Kunukçu'nun? olmamıştır. Hiçbirimiz tanımıyorduk ki. Hiç Tanımıyorduk. tanımıyorduk. Hayatımızda görmemiştik yani. Hiçbir kaybı olmamıştır. Kaşesi yükselmiştir. Etrafındaki kadınlardan çok fazla talep görmüştür. İrem de tabii konserlerden dolayı ve kız it gibi çalışıyor tabiri caizse. Para da var. Dünyayı da gördü, orayı da gördü, burayı da gördü. Bir de çok eğlenceli bir kadın İrem. Çok Geçmiş olsun yani bu kaşeyle. Ha yürür mü? Biraz yürür çocuk ama sonra unutulur yani ya da başka bir ünlüyle aşk yaşaması lazım. Ancak öyle. çocukla ilgili sosyal medyada da pek çok şey yazılıyor, çiziliyor. Melih Kunukçu Hımm. cevap ver. Melih Kunukçu o iddialar var. Bir sürü iddia var ya Allah aşkına. Ben de Seninle ilgili gördüm, çok enteresan. Bir tane evet, birisi yazmış. evet neler yazıyorlar. Çık ortaya konuş ya. Çık. Süreyya Diker, özel abonemiz, özel üyemiz. Hoş geldiniz hanımefendi. Hem katılımınızla hoş geldiniz hem bugün yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Süreyya Hanım burada. Özel abonelerden başka kimse var mı acaba? Frankfurt'tan Dilek Hanım burada mı? Dilek Şenyurt, Almanya'dan. Nelida Manzano, Arjantin'den Nelida. Nelida artık hola demiyorsun bize erkenden gelip. Nelida. Ve Delfino Di Marzio, Şili'den Delfino Di Marzio'yu da göremiyoruz. Dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz dostlar. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basmak ana sayfada. Sonra yönlendirmeler sizi ulaştıracak istediğiniz bilgilere. Caner özel abone olarak da katıldı şu an. Caner, canım, çok teşekkür ederim Caner. Caner moderatörümüz Caner özel abone de oldu Caner. Peki Caner, Banu Kabaş cevap vermedin bize. Seni moderatör olarak ekleyelim mi Banu? Peki, şöyle bir notlarıma bakıyorum. Arkadaşlar, evet, İrem Derici'nin güzel bir albümü geliyor bu arada. Ya aklıma deli sorular geliyor. Sen de ünlüleri çok çok iyi tanıyorsun Arzu. Bomba gibi bir albüm geliyor.
Demet Akalın da destekliyor. Görmüşsündür İrem Derici'nin şeyinde storiesinde Demet Akalın'la teşekkür ediyor. Ya albüm reklamı olabilir mi? PR olabilir mi diyeceğim. Diyemiyorum bir Bence türlü. değil ya. İrem Heh, hiç o taraklarda yok İrem. Hiç ama ben yapmıyor öyle yani şeyler. yapma. İrem çıkar bir bar çıkışı bir yerde bir saçma sapan bir söz söyler, yine reklamını yapar. Bence böyle bir şey yapmaz. Olamaz mı? Albüm reklamı değil. İrem Derici'nin albümünün tanıtımı mı, PR'ı mı bu? Çünkü öyle bir denk geldi ki albümün şarkılarının teaser'ları başladı. Ne güzel bir şarkı var orada. Harika bir şarkı var. Dinledin mi bilmiyorum. Birkaç teaser var. Çok Ee, güzel. Çok güzel bir şarkı var. Öbürleri de güzel. Slow da güzel. Ama iyi bir albüm geliyor. Kaç şarkılık albüm? Bu zamanda albüm mü çıkar? Ne büyük cesaret bu. Evet, Değil mi? evet. Peki İrem Derici'den cevap bekliyoruz. İrem Derici neler oldu? Bize lütfen dön anlat. İrem Derici. Daha da E, etsin İrem. Daha da burnundan getirsin. Arkandayım. Öyle mi diyorsun? Evet, hak etmiştir. %100 hak etmiştir. Melih Kunukçu. Ya Evet. peki şunu da söyleyeyim ondan sonra geçelim diğer konuya. Hakikaten İrem sevdiğimi bütün her şeyle seviyor. Ben İrem'i çok severim. Ekrandan da çok takılırdım kendisine. İrem Derici daha evvel 5-6 ayda bir sevgili terk ederdi sevgililerini. En fazla dayanan işte 8-10 ay dayanmıştı filan. Hamhum İrem koymuştum adını. Ham 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 hum yiyor erkekleri, tüketiyor, atıyor İrem Derici. Hepsini de çok seviyor başlarken. Hepsine de aşık. Erkekler de ona aşık. Onlara neler yazıyor, ne metiyeler, neler neler filan. Ondan sonra bir bakıyorsun fıs aşk söndü bitti gitti. Fakat o arada öyle bir verici ki kadın maddi olarak da manevi olarak da her şeyini veriyor. Şimdi bu arkadaşa da Melih Kurukçu'ya da birlikte Avustralyalara mı gitmediler? Ne Evet. bileyim ben Güney Fransa tatilleri mi yapmadılar? Hollanda'ya, Amsterdam'a kaç kere gittiler? Yani yaşıyor ve yaşatıyor abi. Böyle bir kadın yani zannetmiyorum oralarda Melih Kunukçu dansçı çocuk yeni DJ yani onun şeyi bütçesiyle ne olacak? İrem harcıyor Mümkünatı her yok. İrem her şeye harcıyor ve ondan sonra ilişki bitiyor ya. Diğer erkeklerle de aşağı yukarı öyle oldu. Yani bilmiyorum ya çok aşırı verici. Kaç Evet, kişi evet. Hem öyle hem de, kendinden daha alt, segmentte olan bir insanla çıktığında o başta hayran oluyor sanatçıya, bayılıyor evet. ama akabinde, hırs yapıyor ve saçmalamaya başlıyor. Çünkü erkeklerde bir ego var. O ego onunla mücadele edemiyor ve gerçekten sapıtıyor. Birçok örneği var bunun. Ünlü, ünsüz, ünlü, yarı ünlü ilişkide. Erkekler kaldıramıyor. Kadın kaldırıyor mesela. Kadın ünlü biriyle oluyor, ününü de taşıyor, adamı da taşıyor ama adam da öyle değil. Adamlar yapamıyor. Adamlar yapamıyor ve yapamadığının da farkında değil mi? Adam zannediyor ki Evet, oranın hakimi kendisi, her şeyi orada kral da kendisi, her şey kendisi. evet, Kadın ona sonuna kadar aşık, sonsuza kadar aşık ve orada, kabalaşmaya da başlıyor erkek. Aradaki o şey de kalkıyor. Saygı çizgisi filan da artık kalkıyor. Yüz göz olunuyor, değil evet. mi? O sınırı, o şeyi korumuyor erkek. O çizgiyi aşıyor. Eee ama bunda kadının da mırnav mırnav kedi miyav miyav olmasında şeyi yok mu, katkısı? Yani kadın da biraz kendisini çekmesi gerekmiyor mu ya? Kadın da çok verici Ya, kadınlar. kadınlar, yani, kadının en şeytanı bile Hı hı. ilişkiye girdikten sonra, o ilişkide aşık olduktan sonra gözüne bir perde iniyor. O Hımm. perde her şeyi kapatıyor. Benim mesela en büyük duamdır, "Allah'ım gözüme perde indirecek kadar beni aşık etme." derim. Çünkü benim de Hımm. indi bir iki kere. Gerçekten gözümün önündeki gerçekliği bile göremez hâle gelmiştim. O yüzden, hani, kadınlar daha duygusal ya, erkekler öyle bakmıyor. Diyorum ya, kadının en çakal, en şeytanı bile daha duygusal. Evet, teslim oluyorlar ya kadınların çoğu Evet, çoğu iyi niyetli kadınlar teslim oluyorlar. İrem de öyle bir deli. Bakma onun evet. gider mider yaptığına filan bakma. Öyle millete küfür ettiğine, bağırdığına, çağırdığına sosyal medyada filan. Ya, ne Aslında olacak ki? Onlar da çok tatlı, çok olduğu gibi davranıyor. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum.
Kameralar açıldığında hanımefendi olan birçok insan var. Kameranın arkasında aynı İrem Derici gibiler. Mesela bunu biz halktan birine söylesek inanmazlar. Kameranın önünde melek, inanılmaz böyle Türkiye'nin taptığı isimler. Ay ne kadar iyi, ne kadar merhametli kadın. Kameralar kapandığında yanına hayranı geldiğinde al şunu yanımdan götür diyor yani. Hani bence o yüzden İrem neyse o kamera açıldığında da aynı, kamera kapalıyken de aynı. Oynama gereği duymuyor. Duymuyor, duymuyor. Yok o öyle. Dobra, çok dobra. Evet, İrem Derici'den de bir cevap gelirse konuşuruz burada. İrem Derici ve ayrıldığı nişanlısı çok şaşırtıcı ya. Nişan pastasını daha dün gibi ya. Daha Kız dün. zaten bir nişan yapacaktı, polis geldi aldı. Her şerde bir hayır vardır. Bir daha dedi ki beni sakın almayın nişanım var, nişanlandı. Üstüne de bu gerçekten bir kara baht söz konusu yani. Ama ben şeye çok inanırım şerdeki hayıra. Hani gerçekten orada polisin alması bile aslında Allah'ın gönderdiği ilahi bir işaret olabilir. Hani bununla yapma kızım nişanı demiş olabilir. Gerçekten ben öyle bakıyorum hayata. Gerçekten hayata öyle bakıyorum dedi. Ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la yayındayız dostlar. Eğer beğeniyorsanız yayınımızı lütfen beğen yapın. Abone olmadan izleyen dostlar, arkadaşlar varsa abone olurlarsa memnun oluruz. Ümran moderatörüm Ümran Keleş de geldi. Yoğun bakımda bugün görüş vardı. Gittik ama iyi değil. Evde bekliyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Caner babasıyla ilgili. Caner Allah yardımcısı olsun babanın. Babası Caner'in hastanede arkadaşlar yoğun bakımda. Caner özel üyem ve moderatörüm. Allah yardımcısı olsun babanın. Amin. Peki ünlü manken Tülin Şahin kendisi Sivaslı Cindy lakabıyla tanınıyor. Cindy Crawford bir zamanların top modeli, dünyaca ünlü mankenine olan benzerliğinden dolayı bir Portekizli'ye aşık olmuştu. Portekizli bir finansçı ve iş adamı Pedro Pedro de Noronha aşık olmuştu ve adam evlenme teklif ediyor. Nikah beklerken de hamile kalıyor. Nikah olacakları zamanı, nikah hani bugün yarın evlenecekler. Daha gün alınmamış ama hamile kalıyor ve ondan sonra adamın ailesiyle falan tanıştıktan sonra Portekiz'de aralarına bir soğukluk giriyor ve o nikah bir türlü olmuyor. Bir türlü olmuyor ama çocuğu da doğurmaktan vazgeçmiyor. Dünyaya getiriyor kızını ve evlenemeden çocuk sahibi olarak adamdan da ayrılmıştı. Bu 2018 yılında olmuştu bu dediğim. 2018'den itibaren gelişen olaylardı. Sonra Portekizli sevgilisi İstanbul'a gelip çocuğu almak istedi. Çocuğumu kaçıracak falan diye polise başvurmuştu. Ülkeden götürecek çocuğumu, kızımı falan diye. Ortalık karışmıştı. Her neyse adam da kanuni haklarını kullanarak ben bu çocuğun babasıysam çocuğumu görmem lazım diyerek Türkiye'de de dava açtı ve ona mahkeme işte senede şu kadar görebilirsin, her ayın şu zamanlarında çocuğunu alabilirsin diye müsaade etti. Fakat e, çocuğumu kaçıracak korkusuyla Tülin Şahin bir türlü izin vermedi, göstermedi ve 3 günlük hapis cezası almıştı bu süreç içinde Tülin Şahin mahkemenin kararını dinlemediği için. O aşamaları geçildi, o aşamalar geçildi. Şimdi Tülin Şahin kızı 6 yaşına geldi ve kızının isminin çok uzun olduğunu iddia ederek, ifade ederek mahkemeye başvurdu. Kızımın ismi çok uzun ve toplumsal ve hukuki açıdan karışıklıklara yol açıyor. Siane Maria Leila do Cormo de Noronha kızın ismi. Bunun kısaltılmasını istiyorum dedi nüfus idaresinden. Mahkeme kararı gerekiyormuş dedi. Mahkemede dedi ki Tülin Şahin'e bu konu babayı da çok ilgilendiriyor. Anneyi ilgilendiriyor, babayı da ilgilendiriyor. Çünkü onun nüfusunda, babanın nüfusunda. Babayla beraber müracaat etmeniz lazım dedi. 2 hafta müddet veriyoruz size dedi. Babayı da bu davanın içine katın. Yani adam da
dilekçe versin, avukatı temsil etsin ya da kendisi gelsin. Fakat Tülin Şahin adamı herhalde ikna edemedi ve dava düştü. Mahkeme kabul etmedi, hiç görmedi bile davayı mahkeme. Yani burada bu ismin kısaltılması talebinde sence haklı mı? Bence ismin kısaltılması değil, gideceği yol, atıyorum babalık reddi vesaire uğraşmak istemediği için önce kendi bir soyadımı alayım demiştir. Kendi soyadımı aldıktan sonra çünkü yıllardır göstermiyor. Adam Türkiye'de de bir hesap açtı Instagram'da Siyana için adalet diye. Bravo. Yıllardır oradan yayınlıyor. Ben de bakıyorum arada sırada. Bilmiyorum yani bir kadın çok yok yere böyle davranmaz. Ben hep pozitif ayrımcılıkla kadınların tarafındayım. O zaman hatırlıyorum Tülin Şahin şey demişti hamilelik zamanında. Tülin Şahin'in iddiası bana işte çikolata yedirmedi, istediklerimi yedirmedi, psikolojik şiddet uyguladı. İşte bunu yeme kilo alırsın falan böyle takıntılı ve psikopat gibi bir cümle kullanmıştı tam hatırlamıyorum. Hani orada bir yara olmuş olabilir kızcağızda. Geldi burada doğurdu. O da zaten birkaç vatandaşlığı var Tülin Şahin'in istediği her yerde yapabilirdi. Burada doğurdu, burada büyütüyor. Zaten adam da yok fiili olarak. Haklı da yani adam çünkü alıp çocuğu görüş için aralarında çok büyük sürtüşme var. Alsa bir gece yatılı kalsa kaçırabilir de. Sonra kızcağız ne yapacak yani? Nasıl bulacak çocuğu? Hep böyle örnekleri var. Hani buradan gitmek istemiştir. Önce bir adını değiştireyim, üstüme alayım. Sonrası avukatlar muhakkak yol göstermiştir. Daha kolay olacaktır diye. İsmi uzun geldiği için değil, yani bir tanesini söyler kapatır olayı. Bence artık tamamen organik ve inorganik bütün bağlarını adamla kopartmak istediği için böyledir. Yani evet, şeyden girip, nüfusundan girip isim, bahanesiyle üzerime alayım onu Hı belki hı. çocuğun kimliğini, kayıtlarını, nüfus kayıtlarını annenin üzerine geçirip adamın bağını ama işte buna da mahkeme müsaade etmeyeceğini belli Evet, etti. çünkü orada babaya soruyor mahkeme. Diyor ki böyle böyle olacak. Çünkü çocuğun fiili bir babası var. Adam okay derse oluyor. Şimdi birinin adıyla onun soyadında doğduğu için çok zor o iş yani. Ancak işte adam diyecek ki galesiz bir adam olacak. Tamam istemiyorum ben geçebilir soyadına diyecek. O zaman işte kişinin beyanına bağlı birazcık. Adam Evet. da istiyor. Bu, uzun isim, meselesi, Portekiz'de değil sadece, şeyde de var, İber Yarımadası, İspanya'da da var. Latin ülkelerinde hepsinde var. İsimler uzun. Bunu da araştırdım. Orada gelenek olarak, örf adet olarak 2 annenin de babanın da soyadları Soyadları. isimde geçermiş. Mutlaka isimde Hı geçermiş hı. ve, eğer iki tarafta isterse, yani ikisinden biri de isterse başka soyadına ekler varsa onları da işte büyük babasının namı filan gibi böyle. İşte, benim mesela dedeme Kedici derlerdi. Annemin babasına Yılmaz Kedicioğlu diye. Onun da dedesinden, babasından öyle gelmiş. Kedici demelerinin sebebi Antalya Aksekili bunlar. Toros Dağları'nın tepesinde köyleri. Antalya tarafı, şey tarafında, Manavgat, Alanya, Toros Dağları, Akdeniz'e bakar. Orada kedi ormanda vahşi kedi avlarlar. Ne derler ona? Pars. Pars. O tür avlar yaparmış büyük dede. O yüzden Kedici şeyi kalmış onda. Ünvanı kalmış. Soyadı Yılmaz. Hem Yılmaz'ı hem Kedici'yi de kullanıyor rahmetli dede. Şimdi burada da öyle olabilir. O yüzden İspanyolların ve Portekizlerin isimlerinin uzun olmasının sebebi de oymuş. Sen diyorsun ki ondan rahatsızlık olmaz. Mesela Leyla ismini de koymuş buraya. Hı İlk hı. Arapça Türk çağrıştırıyor. Onunla da Leyla diye de çağırabilirdi. Değil mi isteseydi kızını? Tabii canım. Şeyde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de babanın adı soyadın biliyor musun? Ha ha, evet hatırladım şimdi sen söyleyince. Doğru Evet, söylüyorsun. Evet, evet. evet. Babanın adını soyadın olarak geçiyor KKTC'de. Şeyde de öyle, Bulgarlarda, Ruslarda filan da işte of bilmem ne oğlu demekmiş. Soyadı Evet, ov biterse filan. Değil mi? O evet. benzer şeyler, başka milletlerde de Çok benzer. zor ya. Düşünsene 7 tane adın olduğunu.
Aynen. Bu Tülin Şahin olayında, genç kızlara örnek olması gereken bir konu bu aslında. Aşk gözünüzü kapatmasın. Şimdi burada bu Portekizli beyefendi iyi niyetli olsaydı nikâhını yapardı. Öyle ya da böyle mutlaka nikâhını alırdı bu kadını. Yani, evlenmeden evvel sen onunla bir şekilde kızın başını döndür, güzel sözlerle kendine aşık et ve onunla beraber ol, hamile bırak. Ondan sonra da aileler birbiriyle geçinemesin, kavga, gürültü. Kıza sen nikah yapma, kapının önüne koy, çocuğunu da al götür. Niyeti buydu herhâlde, değil mi? Yani Olabilir ama yani bir noktada çocukları var. Bir sulh yapmak durumundalar. Yani o çocuk da babasız büyüyor. Adamın da görmeye hakkı var. Yani babası bir noktada sulh olması gerekiyor. Olan çocuğa oluyor. Ben çocuğa çok üzülüyorum. bu konuda çok örnek biliyorum. Sen de muhakkak biliyorsundur. Bazı kadınlar bu konuda çok katı oluyorlar. Evet. Ve asla çocuğu göstermek, yani asla ama hayat boyu. Sadece o çocuğun çocukluk yıllarında değil, hayat boyu. Çok yakın dostum dediğim bir arkadaşım var. Mesela o da öyle. Almanya'da bir Türk kadınıyla evlenmişti. Çocuk yaptılar ve, çocuk 5-6 aylık olduktan sonra boşandılar. Babayı bir daha hiç göstermedi kadın. Hiç, hiç. Benim yüreğim el vermez ya. Yani Allah'a büyük konuşmuyorum da dünyanın en kötü adamı da olsa bir organik bağ kurmasını isterim çocuğumun yani. Çünkü onun da hakkı. Hani hiç hak etmeyen adamlar da var ama çocuk için yani yapılabilecek bir şey yok. Öyle. Çocuk da zaten, babaya düşman büyüyor biliyorsun. Evet, Babayı evet, kötülüye anne. Eee, evet. bazıları, hepsi yapmaz tabii bunu. Çocuk da babayı tanımıyor, babaya düşman Ama bir büyüyor. noktada onun ağacı sök köküne bak, babası. Bir noktada hayat onları birleştirecek, bir noktada ihtiyacı olacak, bir noktada barışacak yani. Hiç öyle sonsuz var mı? İşte bu beşikten doğdu, babasını kötülediler, yolun sonunda babasıyla barışmadı, küs gitti, hiç babasını görmedi. Öyle bir örnek ben duymadım, yok yani. Çok nadirdir varsa da. Yani üzücü hikâyeler çok var. Mesela Cüneyt Arkın kızına ilk eşinden olan doktor eşinden, o da rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. İlk eşi, doktor eşi. Bunlar 2 ay, 3 ay evvel haberini yaptım ben. Cüneyt Arkın'ın ilk eşi. Ondan olan kızını mesela, eee, ilk eşi, doktor eşi göstermedi. Tıp fakültesinde beraber okurlarken Cüneyt Arkın daha oyuncu değil. Birbirlerine aşık oluyorlar, evleniyorlar. Kadın o kızı dünyaya getiriyor. Fakat Cüneyt Arkın tam o yıllarda, oyunculuğa başlıyor. Ufak ufak. O oyunculuk Cüneyt Arkın öyle bir sarıyor ki setlerden eve gelemez oluyor. Ayda 20 film ne demek ya? Bir ayda 20 sinema filmi. Evet. Düşünsene, Malkoçoğlu oluyor, işte Karamurat oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Karısını ihmal ediyor ve kavga, gürültü, boşanıyorlar. Kadın da hırslanıyor, kızıyor, çocuğunu göstermiyor Cüneyt Arkın'a. Cüneyt Arkın hatta, kızına mektup yazıyor. O mektubu arama motorlarında görebilirsiniz. Cüneyt Arkın'ın kızına yazdığı mektup diye ararsanız. "Kızım," diyor, "sen bu mektubu," diyor, "işte 18 yaşına gelince okuyabilirsin ancak," filan diye bir mektup ve kız ondan sonra babasını arıyor, buluyor, Cüneyt Arkın'a ulaşıyor filan. Ölmeden evvel, o şeyler, bu sefer Cüneyt Arkın şimdiki boşandığı zamanki eşi, ya hay Allah, en son eşi Betül Hanım, o da o kızı biraz şey yapıyor, sonradan hani, zar zor kabul ediyor. Kendi gerçek evlatları gibi olmuyor tabii. Kız öteleniyor ama, son zamanlarında Cüneyt Arkın'ın araları iyiydi, iyiymiş. Fakat neye yarar? Yıllar kayıp gidiyor yani, kaçıp gidiyor yani. Evet, çok üzücü. Çok Çok. Sen üzücü. o kızla karşılaştın, şimdi söyleyince hatırladım. İsim vermeyeceğim, caddede bir doktora gittik Suadiye'de, giriş katı hatırlıyor musun? Evet, Onun üst katında oturuyor o hanımefendiyle, kızı orada oturuyordu. öyle mi? Evet, evet, o gün sen girerken karşılaştın, şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Hadi ya, ben girerken yüz yüze mi geldik? Evet, evet, A! evet. Hiç Üst dikkat. katta oturuyorlar. Kadının öldüğünü bilmiyordum. Ben 3 ay önce falan gördüm galiba kadını. Öldü, öldü. Çok yeni daha öldü. 2-3 ay önce öldü. Hemen bak, Ya. arama motoruna gir bak, hemen yeni öldü Bakayım hiç fark etmedim, ve yazık.
Ben de nasıl haberdar oldum? Kızı mı bana yazdı? Kızı bana sosyal medyadan senede bir iki kere yazışırız kızıyla. Galiba kızı yazdı. Hı hı. Öyle haberdar oldum, paylaştım. Benden gördü. Diğer basın, medyada paylaştı. Hımm. Evet, hiç duyulmadı çünkü. Ya, Cüneyt Arkın çok değerli bir insandı. Çok çok güzel bir Evet, insan Allah rahmet eylesin her eski eşine bakımdan. de kendisine de. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Peki, peki dostlar, nereden geldik buraya? Tülin Şahin'i konuşuyorduk. Yeterince konuştuk değil mi? Tülin Şahin'den girip Cüneyt Arkın'dan çıktık, şaka gibiyiz. Evet, evet. Ya bu Hülya Avşar konusu, Hülya Avşar'ın oynadığı dizideki bir domuz sahnesiyle ilgili olarak gazeteci, eee, İsmail Saymaz Saymaz. İsmail Saymaz ilginç bir şeyler söylemişti. Hülya Avşar'ı da eleştirmişti İsmail Saymaz. Demişti ki işte kadınlar başörtüsü yüzünden çile çekerken kadınlara başörtüsü yüzünden kadınlar e, bir dakika tam o eleştiri sözünü bulayım. Hmm, Bu Aynı Yağmur Altında dizisi açıklamasının dizisiyle ilgili. Kadınlar başörtülü diye okullara alınmazken Heh, neredeydin? evet. Neden o zaman sesin çıkmadı dedi. Tamam, öyle dedi. Eee, İsmail Saymaz'ın bunları söylemesi sebebi de Hülya Avşar'ın da içinde bulunduğu dizideki o, domuz eti, sahnesi. İsmail Saymaz onu eleştirirken oradaki en sivri oyuncu, en tanınan oyuncu Hülya Avşar'a da böyle bir laf etme ihtiyacı doğdu kendisinde. Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da sen şimdi gazeteci misin diye İsmail Saymaz'a verdi veriştirdi. Ne diyorsun bu konuda? Helin Avşar'a söyleyeyim, İsmail Saymaz gazeteci, çok da iyi bir gazeteci. Elimizde kalan yegane gazetecilerden. Biz çok bayılıyoruz. Eee, Gazeteci olduğunu bir daha söylemek istiyorum. Ama şöyle, diğer kısımda da Helin'in haklı olduğu nokta var. Orada bir tek Hülya Avşar yoktu ama Hülya Avşar'a söylendi. Ama onun sebebi bence şudur. Hatırlar mısın Hülya Avşar çıkıp biraz böyle ekonomik krizin başladığı ilk zamanlarda bir açıklama yapmıştı. Gerekirse simit yeriz demişti. Tamam mı? İnsanlar da demişti ki sen yalıda canın sıkılınca canın istediği için simit yersin ama mecburiyetten simit yemek insanın çok sinirini bozar demişti. Ve o zaman Twitter'da adı X platformunda inanılmaz büyük bir tepki oluşmuştu. O tepkiden dolayı bence insanların hala o söylediği lafla ilgili biraz canı sıkkın ki keza benim de öyle. Evet orada Hülya Avşar'a söylüyor ama yani başka kime söyleyecek? Hani en ünlü oyuncu o, onun üstünden yürüyor dizi. Orada haklı Helin. Hani bir tek o mu var? Senaryoyu o yazmıyor. Okay, bir tek o yok. Senaryoyu o yazmıyor. Ama bizim de acımız var yani. Hülya Avşar da gelip böyle bir tane iğneyle, bir bıçakla en yaramıza dokunmuştu. Bence İsmail Saymaz da o sebeple söylemiştir. Ben şeye de çok karşıyım. Şimdi ya İsmail Bey böyle böyle değil, bir tek ablam yok falan filan diyebilirsin. Biraz daha sert cümleler kurabilirsin ama sen gazeteci misin? Evet, gazeteci yani. Gazeteci. Mesela biz de Hülya Avşar'a "Ya sen oyuncu musun?" diyemeyiz. Hülya Avşar'ın sayısız dizisi ve filmi var. Tutup da kadına "Sen oyuncu musun?" diyemeyiz. Var yani. Hani birbirimize hiç saygı yok. Ben bu kısmına çok çıldırıyorum. Haklısın. Haklısın. İsmail Saymaz domuz eti sahnesine tepki gösterirken Hülya Avşar'a yüklendiği bir yerde biraz orada haksızlık yaptı ama Helin Avşar da eee, daha şey konuşabilirdi. Yani daha itidalli, daha sakin olabilirdi. Gazeteciliği ne karıştırıyorsun yani Helin? Evet. İsmail Saymaz'ı herkesin saydığı, herkesin değer verdiği bir gazeteci olduğunu O hepimiz kadar az kaldılar biliyor. ki, o Evet, kadar az kaldılar. Yani bak her şeyi söyleseydi Helin Avşar, şöyle böyle senaryoyu ablam yazmıyor bilmem ne falan. Sen gazeteci misin kısmını eklemeseydi okeydik. Ama ya sen gazeteci misin? Ya ben çok sıkıldım böyle bu tarz kavgalardan, işin buraya dönmesinden. Çok çiğ geliyor artık bana. Evet gazeteci İsmail Saymaz.
Şey diyor işte, onun devamını da okuyayım. "Bu adama biri bunun dizi olduğunu söyleyebilir mi? Senaristlerin yazdığı bir rol olduğunu bildirebilirler mi? Ayrıca sadece izlenmek için Hülya Avşar demesi. Orada 100 oyuncu var. Neden Hülya Avşar'ı ağzına, takmış? Yaptırdığı okullardan 20 küsur yılı aşkın tenis turnuvalarında okuttuğu çocuklardan haberdar mı?" En sonunda da "Ya sen gazeteci misin şimdi?" diyor. Yani o lafı demeseymiş, t Hepsi okay'di, doğru söylüyor. Gerçekten evet, mesela tenis sporunu Türkiye'ye Avşar gösterdi, turnuvalar vs.ler. Okul yaptırdı mı bilmiyorum, hiç yaptırdı, duymadık. yaptırdı, Yaptırdı yaptırdı. mı? Rahmetli babasının adına Küçükyalı'da. Yani Evet, yaptırmış. Yani pardon da yani 50 senelik bir sanat hayatı var. Bir tane de okul yaptırsın, ona bakarsan Gülben Ergen yaptırmış 40 tane, 50 tane yani. Hani onun yanında esamesi okunmaz. Sen de koskoca Hülya Avşar'sın. Milyon dolarlık bir servet kazandın. Bir tane de okul yaptır. O kısmında okay. Hani haklı ama diğer kısmında da İsmail Saymaz çok kıymetli bir gazeteci. Can'ı Hülya Avşar üstünden söylemek istemiş. Onun üstünden söylemiş. Bir de diyor ya hani senaryo işte tepki gösterilmez bilmem ne. Bütün Türk halkı tepki gösterdi. Yer yerinden oynadı yani. evet, herkes tepki gösterdi. Eee, Yayınlanıyor, dizi yayınlanmaya devam ediyor ama en son ne zamandı yayın günü, o dizinin? Ona bir bakacağım. Reytinglerini merak ettim. Çok toparlayabileceğini zannetmiyorum Kötüydü reytingler. diye hatırlıyorum Çok ben. kötü. Domuz sahnesi bile reytingi kurtaramadı gibi bir haber görmüştüm. Bu, evet, yakında kaldırılır o Evet, dizi. evet. Yakında kaldırılır. Şu haberi de, duyuralım, verelim. Bu, uyuşturucu operasyonu sebebiyle İsmail Hacıoğlu, oyuncu İsmail Hacıoğlu, yapılan teste girmeden evvel savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Testin sonucunda da büyük bir ihtimalle daha çıkmadı. Kan ve saç örneğinde pozitif çıkacaktır. Kendisi zaten itiraf etti. Bunun üzerine TRT'de oynayan Cennetin Çocukları dizisinde başrolden alınmıştı kendisi İsmail Hacıoğlu ve yerine oyuncu aranıyordu. Alperen Duymaz. Evet, Alperen Duymaz. Alperen Duymaz'la anlaşıldı dizi için. Hikâyede, senaryoda değişiklik yapılacaktır. Diziye yeni bir karakter olarak girecektir diye düşünüyorum. Aynı karakteri başka bir oyuncuyla da devam ettiriyorlar ama değil mi? Öyle de Evet, yaptıkları oluyor. Eee, evet, Öyle de evet. yaptıkları oluyor dizilerde. Bunu Kızılcık Şerbeti'nde gördük mesela. Abdullah Bey'di zannedersem. Hı hı. Beyin kanaması geçirmişti oyuncu. Evet ya, ben de tepki göstermiştim. Apo'nun yerini kimse tutmaz falan. Mümtaz Taylan'a çok büyük haksızlık etmiştik. İçimde de büyük yaradır. Evet, Ya Mümtaz Taylan yani bir Apo oldu. Eski Apo'yu bile unutturdu. Çok unuttum. cuk oturdu. İnanılmaz güzel oldu yani. Evet, çok değerli oyuncularımız var tabii. Özellikle bu eski oyuncular, tiyatro sanatçıları, çok değerli oyuncularımız var. Alperen Duymaz'a da başarılar diliyoruz. Ay çok beğenirim o çocuğu ben. Çok yakışıklı. Yakışıklı, evet, güzel bir, Evet. yüzü ve fiziği var. Evet, Zaten evet. modellik de yaptı uzun bir süre. Yapmış. Daha önce onun bir dizisini izlemiştim ben. İlk orada beğenmiştim. Nasıl oynuyor? Oyunculuğu da çok iyi. Bir savcı vardı. Evet, O savcıyla birlikte bu bir mafya liderinin oğluydu falan. Yıktı geçti o dizide ortalığı. Çarpışma dizisi galiba. Çarpışma değil de başka bir şeydi. Böyle Ege'nin bir köyünde çekiliyordu. He, Hazal anladım. Kaya'nın kocası savcıydı. Babasını, onun şeyini oynuyordu. Babası gibi bir rolü. Babası değil de mafyaydı babası. Bu da babasını yakalamaya çalışan savcıyı oynuyordu. Evet, çok, sinema filmi de var bir tane. Evet. Dijitalde de oynadığı diziler var ve, açık kanallarda da pek çok dizide oynadı. Başarılar diliyoruz kendisine. Şimdi, şimdi Blok 3'ü konuşalım mı? Blok 3. Blok 3'ü dinler misin, sever misin? Arada, yani, radyoda falan denk gelirse arabada dinliyorum. Özellikle açayım Blok 3 dinleyeyim demiyorum. Radyoda da denk gelince seve seve dinliyorum.
Ya ben diyorum, ben seviyorum, ben dinliyorum. Kusura bakma şarkısını. Çok severek Şebnem de dinler değil mi Şebnem? Evet. Ben de dinlerim diyor. Şebnem de sever. Diğer bazı şarkıları da çok güzel ama kusura bakma arabesk tadı da var şarkının sözlerinde. Ve melodisi de çok güzel. Yani rap de diyebiliriz, pop, rap, arabesk hepsi karışık. Ve şarkıda Hakan Aydın Blok 3'ün asıl ismi. Hayal kırıklığı yaşayan karşı tarafın değişmesini beklerken eee, değişmesini beklerken yazılan ve artık kusura bakma diyerek mesafe koyan bir ruh halini anlatıyor. Şarkıda kırgınlıklar var. Dramatik bir ağlama hali değil de daha çok ben artık yoluma bakıyorum tavrı var. Karşı tarafa madem sen böyle istedin, madem sen ayrılığa karar verdin, ben de artık yoluma bakıyorum. Eee, Şarkı sözleri senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda. Unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum diye başlayan gençlerin, her yaştan gençlerin dilinde olan, arabalardan sesi yükselip kulaklarımıza gelen bir şarkı. Çok sevilen bir şarkı. Kime Kapıya koyulunca yazmış değil mi bunu? Bravo. Kapıya koyulunca yazmış. Biliyor musun hikâyesini? Biliyorum. Hadi anlat. Kız bunun bütün eşyalarını güvenliğe bırakmış. Bu Ya gitmiş kapı siz duvar. hakikaten yapılacak şey mi bu ya? Ay çok güzel. Hiç kadınlar, ben hep kadınların tarafındayım. Kadınlar yapıyorsa kim bilir ne yapmıştır. Kolay kolay yapmaz hiçbir kadın. Güvenliğe bırakmış, bir daha da bunu içeri sokmamış. Bu da onun peşine bu şarkıyı yazmış. Ya kibar bir insanmış. Hakikaten şarkıda öyle ağır sözler yok. Yani bu şu uğradığı muamele, şu yapılan muamele aslında öfke de barındırması lazım diye düşünüyorsun içinde. Eee Evet. Nilsu Berfin Aktaş güzel bir oyuncu. Onunla ilişkisi vardı kendisinin. Eee, Hakan Aydın Blok 3'ün. Aynen söylediğin gibi bir sitede oturuyor. Her zaman giderdim diyor. Anlatıyor ki Anahtarı da varmış. evet, Güvenlikler de tanıyormuş. tabii tabii hoş geldin abi, hoş geldin geç abi filan diye. Onu her seferinde kapıyı ardına kadar açarmış güvenlik. Ünlü de olunca tanıyorlar tabii. Ama bu son gittiğimde diyor, ha, telefonla beni engellemiş diyor, mesaj atmış diyor, elveda filan diye sözleri var diyor mesajda diyor. Bir dakika ne yazdığını da Nilsu pat diye benden ayrıldı diyor. Burada erkeklik gururu yapıyor. Pat diye ayrılmamışlar. Bunlar çok sık tartışırlarmış, kavga ederlermiş ama her seferinde barışırlarmış. Sabah kalktım diyor, eee, mesaj gelmiş diyor. Profil fotoğrafı yok diyor mesajda diyor. O engellemeyi demek değil mi? Engelledi mi demek? Tabii tabii. Engellemek. He. Hiç Ondan kimse sonra engellemedi mi seni bilmiyorsun? vallahi hiç dikkat etmedim. Engelleyen olmadı da takipten çıkan oldu. Ajda Pekkan oldu işte. Ama o zaman öyle bir şey olmuyor. Profil fotoğrafı silinmiyor yani o zaman. O Duruyor. ha evet. Eee, ve diyor ki bana işte o, elveda filan diye mesajı okuyunca bu arıyor. Tabii engellendiği için ulaşamıyor. Benim ekibimdeki arkadaşlarda da diyor telefon numarası vardı diyor. Ekibindeki arkadaşların telefonlarından da arıyor. Onları da engellemiş. Herkesi engellemiş. Blok Helal üstüne olsun kıza. nasıl helal olsun ya? Bak ne Yazık ya. olmuştur biliyor musun? Kadın olarak Evet. tahminim şöyledir. Gece bu bir yerdedir. Tamam mı? Bu kız onu içine doğmuştur. Oradaki tehlikeyi sezmiştir. İçinden böyle demiştir ki ara ara ara. Bunu aramıştır. O da bir halt yemiştir, açmamıştır. Kız bir daha aramıştır, bir daha aramıştır. Çünkü bir kadın kolay kolay böyle yapmaz. O da atıyorum başka bir kadınla, ondan sonra başka bir yerde vesaire vesairedir. Kız sabaha kadar bir kendini dinleyip tamam demiştir. Bu hep bunu yapıyor. Bu da son olsun. Ben bir daha kendime bunu yaptırmayacağım. Engeli basıp 100 kişiyi birden de engellemiştir ekibini. Bu hareket
Kadın dünyasında böyledir bak. Sor Şebnem'e, o dakikaya kadar 10 kere, 20 kere, 100 kere susmuştur. Kafa sallıyor, evet diyor. Sonuncusunda bunu yapmıştır. Demiştir ki Eyvah! tamam, bu adam değişmeyecek. Bas engeli, hayatından çıkart. İlerlemeyecek de bu ilişki. 50 kere barışacağım. 50 kere aynı hareketi yapacak. Eyvah! O yüzden böyledir yani. Kimse durduk yere yapmaz bunu. Ulaşamayınca çıldırıyor tabii. Diyor evine gideyim. Evine gidince de siteden, kapıdan, dış kapıdan içeri giremiyorlar. Abi kusura bakma diyorlar. Yani seni almıyoruz içeri, istenmiyorsun. En Ama sevdiğim olaylar, en sevdiğim. bu poşetleri sana vermemizi istedi hanımefendi diyorlar. Poşet içinde kıyafetler. Poşetler içinde. Çok acı bir tablo ya. He? İnşallah siyah çöp poşetine koymuştur. Öyle. Ya İnşallah. aman ya. Ya da böyle 3 harfli marketlerin poşetine koymuştur inşallah. Hay Allah ya. O daha da aşağılayıcı bir şey. Daha da böyle kadının sinir alma taktikleri bunlar. Ve sadece bu şarkı değil, başka şarkılar da. Ne yapıyorsun mesela diye çok güzel bir şarkısı var. Onu da bu kıza yazmış. Keçi'yi de buna yazmış. Keçi şarkısı. Keçi diye şarkı yazmış. Keçi inatçısın diyor herhalde. Onu dinlemedim. Eee, Sevmeyi bilmedin şarkısı. Hep göndermeli şarkılar. Böyle. Valla kadın elindeyken, o sana aşıkken adam gibi davranacaksın. Kaçtıktan sonra şiir, gazel yapsan, yazsan, kapılarda sürünsen Ya nafile yani. Kadın senin hayatındayken erkeklerin bir havalanıyorlar kadınlar hayatlarındayken, gidince kıymetli oluyor. erkekler havalanıyorlar. Tabii, tabii. Yani senleyken çok havalanıyor. "A, tamam nasıl olsa Arzu beni seviyor, sonsuz sevecek. Bunu da yapayım, onu da yapayım." Kadın gidince kıymetli oluyor. Hiç gitmeyeceğimizi düşünüyorsunuz ama tak diye gidiyoruz yani. Zor be, zor. Yani gençlikte maalesef, özellikle erkekler düşünmeden yapıyorlar bazı şeyleri. Sevdiklerine karşı kırıcı Evet. olabiliyorlar, hatalar yapabiliyorlar. Yani o zaman yaptığını bir erkek 20 sene sonra asla yapmaz. Erkek için söylüyorum ben, asla yapmaz. Olgunlaştığı zaman çok daha ince düşünür çünkü. Üst Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben Evet. çok eskiden tanıdığım insanlar var 20'li yaşlarımızda. Onlar benden büyük. Şimdi 50 yaşlarındalar. Vallahi hiç akıllanmıyorlar biliyor musun? Yapma ya. Aynı 20'lik ergenden daha beter davranıyorlar, daha iğrençler. Hiç yani o zaman nasılsa şimdi daha beter yani. O biraz eğitimle, görgünle, aile durumunla ilgili ya da içinle. Sen iyi bir adamsan evet gençlik sana biraz hata yaptırabiliyor. Ama gerçekten kötü biriysen 20'de de kötüsün, 30'da da, 40'ta da, 50'de de. Benim olgunlaşamamış 50 yaşında, 55 yaşında çok arkadaşım var. Çok kötü davranıyorlar kadınlara, kızlara, hayatlarındaki insanlara. Aynı ergen gibi. Benim 25 yaşındaki yeğenim Batın hepsinden daha adam, daha erkek davranıyor. Yazık kadınlara ya. Yazık Evet. ya. Yazık, insanların biraz değişmesi lazım ya. Hiç değiştirmiyorlar. Hiç yani. Yazık. Kendileri kaybederler öyle olan erkekler. Öyle onlar kaybediyor. Yapayalnız ölecekler. Öyle sanıyorlar ki hayat öyle geçecek yapayalnız. İşte para var, pul var, o var, bu var. Yolun sonunda herkesin herkese ihtiyacı var. Herkesin bir sevgiye ihtiyacı var. Bu ya anne sevgisi, ya eş sevgisi, ya hayvan sevgisi. Öyle yürümüyor hayat yani. İstersen 100.000 tane kadınla görüş ama insan hep bir yere ait olmak istiyor. Ruhunda onu tahribatı engelleyemiyor. Yani hep bir şeye bağlanmak istiyor. Bir noktada çıkacak o da. Sana değer veren insanı üzmemen lazım, üzmemek lazım. Tabii Ya, canım. bu sevgi bağını hep koruman lazım. Aynen. Sonra başlarına bir iş geliyor, altlarına ördek tutacak kadın arıyorlar. A! Çok çok zor, çok zor, Tabii. çok zor. Şebnem ne diyor? Sor bakayım. Şebnem ne diyorsun bu konuda? Doğru söylüyor, arkasındayım. Ya. Arkasındayım. Doğru söylüyor arkadaşım diyor. İbrahim Tatlıses'ten miras açıklaması. Onlara sandalye bile bırakmam. Sandalye bile bırakmam dediği, birisi oğlu Ahmet Biri kızı. Tatlı, biri kızı Dilan Çıtak.
Ahmet Tatlı diyor 5 evimi sattı diyor. Benim muhasebecimle, müdürümle, şirketimin müdürüyle beraber oldum. 5 evimi sattı diyor. Dilan Çıtak da diyor başı sıkıştığı zaman İbrahim Tatlıses'in kızıyım der diyor. Diğer zamanlarda beni saymaz ağzına almaz diyor. Ne diyorsun? Haklı mı İbrahim Tatlıses? Vallahi Oldu mu? hiç haklı değil. Baba koruyucudur, kollayıcıdır. Ondan sonra sarar, sarmalar. Evlat nedir? Evlat hata yapar. Hepsi küçük. Baba birleştiricidir. Sandalyede bırakmam. Zaten sandalye bırakmasına gerek yok. Öteki dünyaya hiçbir şey götürülmüyor. Kanuni Sultan Süleyman bile tabuttan kolunu çıkartmadı mı görsünler bomboş diye. Yazık yani, birleştirici olması lazım ya. Yani günah. Sandalye hakikaten sandalye lafı ne ya? Değil mi? Sandalye Evet bile yani. bırakmam. Onlara sandalye bile bırakmam lafı ne ya? Bir de hukuku bilmiyor. Bu çok basit bir şey. Yani. Çok basit bir şey çünkü. Medeni kanun evlatlara saklı miras payı diye bir şey var. Evet. Baba evladından nefret de etse ona bir şey bırakmıyorum diye vasiyet de yazsa ki İbrahim Tatlıses öyle yazacağım diyor. Vasiyetimde bu Ahmet'le Dilan'a hiçbir şey bırakmıyorum. Hiçbir şey vermeyin onlara diye vasiyet yazacağım diyor. Bu böyle bir şey yazıp imzalasa bile kanun evlatları saklı payını koruyor. Yani mesela diyelim ki miras paylaşımında birine %50 kaldı, öbürüne %50 kaldı. Sen bu %50'yi yok edemezsin İbrahim Tatlıses. Evet. Vasiyet yazmakla. Kanun yine ona saklı payını verir. O saklı payı işte oradaki evlat sayısına göre falan hesaplanıyor. Yine onlara %15, %20, %10 artık bir şey düşüyor yani. O yüzden Bir de şey çok enteresan değil mi? Ben hep şeye bakarım. Mesela çok korkunç bir olay yaşadı İbrahim Tatlıses. Berbat, aylarca hastane, o ameliyat. Olayı söylemek bile istemiyorum. O tabii. kadar korkunç bir olay. Şimdi bu tarz şeyler insanı biraz merhamet sahibi yapar, değil mi? Daha hassas olursun, daha duygusal. Atıyorum ne bileyim bir bacağın kırılsa, bir ay evde otursan kalktığında bambaşka biri oluyorsun. Ben çok Öyle. rastladım öyle. Yani kendim de hastalandığımda çok yüzleştim. Bak daha iyi biri olmaya çalıştım. Bir sürü şeyleri tahlil ettim oturduğum yatağımdan falan. Yani o kadar korkunç bir olay yaşamış ki. Buna rağmen yani hayattaki en yakının. Velev ki 2 çocuğun da dünyanın en kötü çocuğu. Bir merhamet sahibi olman lazım. Bir iyi söz söylemen lazım baba olarak. Yani ben buna şaşırıyorum. O kadar korkunç bir olayın içerisinden çıkıp ben bunlara sandalye bile bırakmayacağım. Yani doğru değil tabii. Bu şekilde söylemler doğru değil. Ya İbrahim Tatlıses maalesef yani bu senin dediğin gibi çok önemli bir olay yaşadı. Yani Evet, öldü tekrar dirildi gibi. O silahlı saldırı olayı ona çok ağır bir yük getirdi. evet. Hem sağlık olarak hem her bakımdan ağır bir yük getirdi Ya, ama çocukları da hata yapmış olabilir. Bak haklı olabilir. Diyor, işte, ev sattılar, o bu. O sizin iç meseleniz, bizi hiç ilgilendirmez. Fakat sen babasın, dersin ki "Gel Ahmet, gel Dilan, öpün ulan elimi." dersin. Öper onlar da yani. Herkesin en sevmeyenin bile bir baba sevgisi var yani. evet, o Ahmet Tatlı'yı uzaklaştırma kararı aldırdı, İbrahim Tatlıses hakkında Evet, mahkemeden ve kelepçe taktırdı ayağına. evet, Oğlunun ayağına kelepçe taktırdı. Yani bu hiç ünlüler dünyasında böyle bir şey duymadık. Yani o bırak ünlüler dünyasını, halkın içinde de bir baba bir oğlunun ayağına kelepçe taktırdı, ev hapsine aldırdı onu diye bir şey hiç duymadık. Ama işte İbrahim Tatlıses böyle bir şey yaptı evladına. Çok korkunç bir şey yani. Çok korkunç. evet, evet. İnşallah sulh yaparlar aralarında. Çünkü çocukların babaya ihtiyacı var. Babanın çocuklarına isterse 20 tane çocuğu olsun. Bence hepsinin sevgisi ve yeri ayrıdır. O yüzden umarım sulh yolunu bulurlar. Yani, inşallah öyle olur ama ben pek İbrahim Ben de. Tatlıses'in, Ben de evet, ihmal düşündüm, edemiyorum. bulamazlar. Pek yani evlatlara kalsa evlatlar yanaşır babalarına da Hı hı. İbrahim Tatlıses'i pek zannetmiyorum ya. Evet, Serenay Sarıkaya ve müzisyen Mert Demir dolu dizgin ilişki, birliktelik devam ediyor. 2 gün evvel havalimanında vatandaşlar tarafından görüntülendiler.
Çok Hava tatlılar. gördün mü o fotoğrafı? Gördüm. Nasıl böyle Kafeden hayranlıkla dinliyor Serenay? ya orada dinliyor mu, gözünü mü yani gözlerini mi inceliyor, yüzünü mü inceliyor yoksa uyukluyor mu böyle? Yani biraz da böyle profilden bir fotoğraf. Ne geçti sana orada tam? Yani Bence çok hayranlıkla dinliyor. O kadar aşık ki adamın öyle ağzının içine bakıp dinliyor yani. aşık, o kadar aşık ki diyorsun. Şimdi 2022 sonu, 2023 başıydı. Yok, 2023 sonu Aralık ayıydı. Stüdyoya girdiklerinde o Ateşe Düştüm şarkısıydı değil mi? Back vokal yapmıştı Serenay. Hı hı. Eee, o zaman öyle bir stüdyoda bir back vokal yaptı. Öyle bir birliktelik başladı stüdyo çalışmalarıyla. İlk Aşkın Kıvılcımı stüdyoda, ses stüdyosunda, müzik stüdyosunda atılmıştı. Sonra ilişki yaşamaya başladılar ve uzun sürede bunlarınki ilişki değil, nasıl ilişki bu filan falan diye eleştirdiler ama onlar hep, sahip çıktılar aralarındaki sevgiye ve bugünlere kadar bir iki kere ayrılır gibi oldular. Neye bağlıyorsun ya bunu? Ben hakikaten bu kadar uzun bir birliktelik olacağını zannetmiyordum aralarında. 2,5 sene. Yani, çünkü Serenay'ın daha önceki sevgili profillerine falan bakıyorsun. Yaşça kendisinden çok büyük insanlar. Kolontor insan da var. Bir iş adamı var mesela göbeği kendisinden 50 santim önde gidiyor filan. Böyle hatırlıyor musun Ona o hiç inanamamıştım. Göçek'te evet. Göçek'te bir beraberlik tekneye binerken, bahçede otururken filan. İşte birisi Cem Yılmaz filan. Yani bu biraz daha böyle bu en son Mert, böyle daha efendi, daha böyle bir genç, çok genç onlara göre. Daha bir sakin. Eee, parayı da sanki Serenay Sarıkaya'dan sonra kazanmaya başladı gibi Evet, böyle evet, öyle oldu. gerçek anlamda. Öyle oldu değil mi? Öyle oldu tabii. Falan büyüdü, çoğaldı. Tabii. Imm, Serenay çok şey kattı ona. Hatta hep şey dediler, yani, bu sahte bir aşk, aşık değiller, reklam aşkı vesaire vesaire ama 2,5 senedir sürüyor. Ben de, hani, böyle, çok ortadaydım o aşkla ilgili. Fakat o bakışı gördükten sonra inanmaya başladım artık aşkına. Serenay Sarıkaya sahiden seviyor ve çok seviyor diyorsun, değil mi? O bakışlar Evet. 2,5 sene sonra böyle aşk dolu bakıyorsa, bir kadın. Evet, evet. Yani bayağı görünüyorlar artık. Hani herkes önce çok, medya aşkı dedi, PR dedi, o dedi, bu dedi ama görünüyor sık sık yani. Bu kadar uzun müddetli bir PR olacağını ya da bir reklam karşılığı böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü, atıyorum bütçeli bile bunu yapacaksa reklam karşılığı bu kadarını yapamaz. O kadar parası kimsenin de yetmez o bütçeye. Zaten reklam, PR çalışmasıysa bu, yeterince yapıldı zaten. Yani Evet. Mert Demir artık bir yerde, yani konserleri doluyor, Tabii, taşıyor, tabii, tabii. Tak değil diye mi? bitti diye açıklama yaparlar. Serenay da hayatına bakar. Ama bence aşıklar. Çocuk çok genç, çok enerjili. Bence Doğru. çok eğleniyor çocukla. En önemli şey o kadınlar için biliyorsun. Eğlenebileceğin adam, mutlu olabileceğin adam. Bence çok eğleniyor ve mutlu. Çok da iyi geldi Serenay'a. Kadınlar eğlendiren erkeği, güldüren erkeği sever. Cem Yılmaz'dan sonra, Cem Yılmaz gibi komik bir adamdan sonra yani, böyle, eee, herkes onu güldüremez artık ya. Evet, gerçekten öyle. Serenay'ın laneti Cem Yılmaz oldu. Gerçekten ultra zeki ve çok güldüren bir adam. Ondan sonra kimsenin onun kadar onu güldürebileceğini sanmıyorum. Yani kahkaha attıramaz. Ya Cem Yılmaz'a bir sevgilisiyle ilgili bir sormuşlardı ya. Yani bu, sıradan, çok ismi duyulmamış bir oyuncuydu. Ne yapıyorsunuz diye sormuşlardı Cem Yılmaz'a galiba bundan bu 8-10 sene evvel. Yatakta kahkahalar atıyoruz mu demişti Cem Yılmaz. A! Evet, çok Öyle bir ünlü lafı biriydi. vardı, Kim hatırlıyor dedi musun? onu? Berrak Sevgili Tüzünataş mı dedi? hatırlamıyorum kimin söylediğini. Yatağa Öyle girdik. biri söyledi. Evet, evet. Kahkahalar atıyoruz. Görseniz, duysanız filan siz de öyle bir tepki vermişti. Yani Cem Yılmaz'ın yatakta bile komiklik yaptığı şeklinde filan.
böyle bir espri vermişti. Söylemişti. Cem Yılmaz'ın da filmi geliyor Gora 4. Hadi gel artık ya. Bir an evvel çıksın. Evet Bir an evvel ya. çıksın. Tarkan'dan sonra çok öksüz kaldık. Biz bir an önce Cem Yılmaz çıkartıyor mu? Başka birileri bir şey mi yapıyor? Ne yapıyorsa yapsın yani. O neşeyi tekrar gazlamamız lazım kendimize. Evet, toplum olarak ihtiyacımız var. Evet. Gülmeye, eğlenmeye, kaliteli Çok, çok. eğlenmeye. Ben çok çöktüm mesela. Depresyondayım. Ay Tarkan çok canım. iyi gelmişti ruhuma. Şimdi aynı o modda beni heyecanlandırabilecek, mutlu edebilecek bir şey bakınıyorum yok. Ay canım benim ya. Peki. Çok teşekkür ediyorum Arzu yayınıma katıldığın için. Bir Ben saati teşekkür geçti ederim bile. izleyen herkese ve Evet, sana. canım benim. Dostlar çok teşekkürler tekrar. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki varsınız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sevgiyle. Arzucuğum görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.